Bugün topuk dikeni nedir sorusuna beraber yanıt bulmaya çalışacağız. Aslında biliyorsunuz ki bugünlerde artık topuk dikeni kelimesini kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü aslında burada bir dikeni değil, topukta oluşan bir ağrıyı tartışıyoruz. Bizden önceki jenerasyonlardaki ortopedistlerin topuk ağrısı probleminde hastalara röntgen çektiklerinde bir çıkıntının görülmesi hastalıkta ana problemin bu kemik çıkıntısı olduğunu zannedilmesine yol açmıştır. Bugün öğrenmiş durumdayız ki aslında bu problemin dikenle ya da çıkıntıyla hiçbir alakası yok. Peki neyi tartışıyoruz? Niçin bir ağrımız oluyor? Aslında baktığımız zaman ayağımızın altında kalın bir bant var. Bu bandın ismi plantar fasya. Bu bant ayağın içindeki diğer bantlarla beraber aslında bir yaylanma görevi yapmakla görevli. Yani biz yere bastığımızda geri kalan bantlarla beraber vücut ağırlığının yere iletilmesini sağlamakla görevli. Plantar fasya adını verdiğimiz tendon gördüğünüz üzere tüm parmaklarınızla topuğunuz arasında yer alan son derece kalın ve son derece esnek bir bant. Aslında günlük yaşantımızda ayak yükünü dağıtmakla ilgili en önemli tendonlardan bir tanesi. Peki topuk ağrısında ya da topuk dikeninde bu banda ne oluyor? Aslında çok basit bir cevabı var. Baktığınız zaman bu bant esnekliğini kaybediyor. Esnekliğini kaybetmiş olan bu bant ne yazık ki en sık yapışma yeri olan ya da en güçlü yapışma yeri olan topuğu çekmeye başlıyor. Ve topuğu çekmeye başladığı zaman bu çekişme gücü sonucunda hem burada bir kanama alanı oluşmasında hem de topuğun etrafında kemikte bir deformasyon oluşmasına yol açıyor. Bu tartışmadaki en önemli nokta şu: neden plantar fasyamız kalınlaşır? Neden bu tendon topuğu çekmeye ve hastada ağrı problemlerine yol açar? Aslında irdelediğimiz zaman sebepleri son derece iyi bilinen konular bunlar. Baktığınız zaman sırasıyla kişinin düz taban ya da yüksek kavis gibi bir ayak problemine sahip olması, kişinin ayak kavisine uygun olmayan ayakkabılarla aktivitelerini yapması ya da çok agresif spor yapmak gibi bazı durumlarda bu tendonun kalınlaşmasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu arada diyabet gibi, romatizmal hastalıklar gibi, tiroid problemleri gibi genel bazı rahatsızlıklar da bu tendonun işlevselliğini kaybetmesine yol açabiliyor. Keza gebelik gibi özel durumlarda da kilonun ve su tutulumunun artmasına bağlı olarak tendonun fonksiyonu ile ilgili bazı problemler ortaya çıkabiliyor. En önemli nokta şurası: biz bu konuyla karşı karşıya kaldığımız zaman etken ne olursa olsun aslında burada sonucu düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim sonucumuz nedir? Saydığımız tüm sebeplerin sonucunda tendonumuz esnekliğini kaybetmekte ve esnekliğini kaybettiği için topuğu çekmektedir. O zaman bu tendonun tekrardan eski esnekliğine kavuşmasını sağlamamız gerekmekte. Bununla ilgili olarak yapılan çalışmalarda yapılan egzersizlerin aslında hastaların %90-95'inde ciddi şekilde faydalı olduğunu biliyoruz. Bu tendonun en yakın arkadaşı aşil tendonu. İkisi bir makara kolu oluşturuyorlar ve bu makara kolunu oluşturan sistemde aşil tendonu ile beraber plantar fasya tendonunun gevşetilmesine yönelik yapılacak egzersizlerin bu işin tedavisinde ana hedef olduğunu bugün artık biliyoruz. Özellikle plantar fasyaya özgü egzersiz ya da İngilizcesi plantar fascia specific exercise bu konuda betimlenmiş, tanımlanmış en önemli egzersizlerden bir tanesi. Bununla beraber aşil germe egzersizlerinin yapılması da hastaların tedavisinde çok önem taşıyor. Hastalarda tabii ki egzersizlerle beraber hastanın ayak yapısına uygun ayakkabıların giyilmesinin sağlanması, eğer ileri düzeyde düz tabanlık ya da yüksek kavis varsa hastaların kişiye özel tabanlıklarla desteklenmesi gibi tedavilerde bu konuda tedavi aparatları içerisinde yer alıyor. Kronikleşmiş hastalarda 6 aydan daha uzun süredir var olan problemlerde hastalarda bunlara ek olarak fizyoterapinin yapılması, ESVT ses dalgası sistemleriyle tendonun gevşetilmesinin sağlanması ya da muhtelif enjeksiyonlarla, kortizon, PRP, hyaluronik asit gibi enjeksiyonlarla tendonun fonksiyonunun tekrardan geri sağlanması için çaba sarf etmekteyiz. Bir yılı geçmiş şikayetlerde ise hastalarda artık bu tendonun esnekliğini sağlamak mümkün olmayacağını düşündüğümüz için bu hastalarla ilgili olarak cerrahi tedavi yöntemlerini tercih etmekteyiz. Bu hastalarda cerrahi tedaviye gitmeden önce muhakkak ama muhakkak ilk tedavilerin yapılmasının şart olduğunun altını çizmek istiyoruz. Hastalarda sırasıyla egzersizlerin yapılması, uygun ayakkabı kullanımı, gerekir ise kişiye özel tabanlıkların kullanılması, fizik tedavi yöntemleri, enjeksiyonlar denendikten sonra cerrahi tedavi yapılmalıdır. Biz çok net biliyoruz ki bunlar yapıldığında hastaların birçoğunun cerrahi tedaviye hiç ihtiyaç kalmadan düzeldiği görülmektedir. Bu arada topuk ağrısı probleminde ya da topuk dikeni probleminde
plantar fasya problemi dışında bazı sorunların da olabileceğinin unutulması gerektiğidir. Burada topuk ağrısına yol açan özellikle bel problemleri, topuk stres kırığı dediğimiz ya da kalkanül stres kırığı dediğimiz problemin varlığı ve sinir sıkışması problemlerinin unutulmaması gerekir. Özellikle 6 ayı geçmiş bütün tedavileri yapmış hastalarda iyi sonuç alınamadığında ayırıcı tanıya yönelik olarak ek tedavilerin ya da ek işlemlerin yapılması gerekmektedir.